Merhaba arkadaşlar, Örgü Kafası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hem görüntüsü hem kalıbı çok güzel bir elf şapka çalışması yapacağız. Şapkamızı 1 yaşa göre hazırlayacağız ama 3 ay, 6 ay, 9 ay ve 2 yaşa kadar arkadaşlar örmek isterseniz videonun yorumlar bölümünden yazın. İlmek sayıları konusunda sizlere yardımcı olayım. Biz dediğim gibi bugün şapkamızı 1 yaşa göre hazırlayacağız. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. İp olarak 100 gram 250 metre uzunluğunda herhangi bir markanın şapka yapımına uygun ipini kullanabilirsiniz. Ben bu ipi yurt dışından getirdim arkadaşlar. Maalesef firma marka ismini vermeme izin vermiyor. Ama dediğim gibi herhangi bir markanın 100 gram 250 metre uzunluğunda özellikle şapka yapımına uygun iplerini satın alabilirsiniz. Birçok markada Türkiye'de var arkadaşlar 100 gram 250 metre uzunluğunda ip. Dilediğiniz renkte alabilirsiniz. Şiş olarak 3 numara şiş kullanacağım. Eğer eliniz çok sıkıysa 3,5 numara kullanabilirsiniz. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişimize klasik ilmek atma yöntemiyle 104 tane ilmek atacağız. İlmeklerimizi atalım. Şişime klasik ilmek atma yöntemiyle 104 tane ilmek attım. Şimdi arkadaşlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 4 tane ilmeğimi düz olarak öreceğim. 1 2 3 ve 4. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi ikili lastik örgü öreceğiz. 2 tane ters ilmekle başlıyorum. 2 tane ters ördüm. 2 tane düz. 2 tane ters. 2 tane düz. Bu şekilde arkadaşlar sonda 5 tane ilmeğimiz kalana kadar örelim. Sıra sonunda 5 tane ilmeğim kalana kadar 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz lastik örgü olarak ördüm. En son 2 ilmeğim ters arkadaşlar. Düzden sonra ters geldiği için 2 ters olarak ördüm. Sondaki 5 ilmeğimin 4 tanesini düz örüyorum. Son ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Dönüyorum diğer yüzü. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi arkadaşlar ne görüyorsam onu öreceğim. 4 tane ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ilmeğim tersti. Ters olarak ördüm. 2 düz, 2 ters. Yine sondaki 5 tane ilmeğe kadar devam edeceğim. Düzlerimi düz örüyorum. Terslerime ters olarak örüyorum. Bu şekilde sondaki 5'e kadar örelim. Evet arkadaşlar, sondaki 5 ilmeğime kadar ilmeklerimin düzlerini düz, terslerini ters olarak ördüm. Yine baştan ne yaptık söyleyeyim. İlk ilmeği örmeden aldık. 4 tane tersimizi ters olarak ördük. Daha sonra 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters olarak sondaki 5 ilmeğe kadar ördük. En son arkadaşlar 2 tane düzümüz vardı. Düz ördük 2 düz olarak. Sondaki 5 tane ters ilmeğimizi de 5 ters olarak örüyoruz. 2 3 4 ve 5. Çeviriyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1 2 3 ve 4. İlk ilmeğimizle birlikte 5 tane ilmeğimiz var. İlkini örmeden aldık. 4 tanesi düzdü. Düz olarak ördük. Şimdi arkadaşlar yine terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak öreceğiz. 2 tane tersimi ters ördüm. 2 tane düzüm var. Düz olarak örüyorum. Ve yine arkadaşlar terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüp sondaki 5'e kadar geleceğim. Örelim. Sondaki 5 ilmeğime kadar yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak ördüm. En son 2 tane tersim vardı. Ters olarak ördüm. 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Arkadaşlar şimdi kurulumumuzu yapacağız. Lütfen dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü bundan sonra da aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Her 3 sırada bir ilmeklerimizi arkadaşlar değiştireceğiz. Bakın burada ters örgülerimiz var.
Şimdi birinci sıramızdayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Buradaki ilmeklerim ters olduğu için bunların üzerine düz öreceğim. 1, 2, 3 ve 4. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 4 tane ilmeğim tersti. Üzerine 4 tane düz olarak ördüm. Buradaki bakın 2 tane düz ilmeğim var. Bu ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Buraya dahil ettik arkadaşlar. Şimdi artık yine terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak öreceğiz. Şimdi bu şekilde arkadaşlar sondaki 7 ilmeğimize kadar düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örelim. Bu bizim birinci sıramız. Şimdi sondaki 7'ye kadar örelim. Sıra sonundaki 7 ilmeğime kadar düzlerimi düz, terslerimi ters olarak ördüm. Bakın arkadaşlar burada 2 tane düz ilmeğim var. Sıra sonunda da 5 tane ters ilmeğim var. Şimdi düze çevirdiğim sıram olduğu için ne yapıyorum? Bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Zaten buradaki 2 tane ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Ve ters ilmeklerimin 4'ünü düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Birinci sıramızı tamamladık. Örgümüzün arka yüzündeyiz. İkinci sıramızda. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci sıramızda arkadaşlar ne görüyorsak onu öreceğiz. Bakın burada ters ilmeklerim var. İlk ilmeği örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi de ters olduğu için ters olarak ördüm. Daha sonra yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak öreceğim. Sona yakın bir yere kadar örelim. Sıra sonunda 9 ilmeğim kalana kadar düzlerimi düz, terslerimi ters olarak ördüm. Yine aynı şekilde örüyorum arkadaşlar. Bakın 2 tane ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeklerim ters. Ters olarak örüyorum. 2 tane düzümden sonra kaç tane ters örüyorum söyleyeyim. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. İkinci sıramızı tamamladık arkadaşlar. Üçüncü sıramızdayız. Üçüncü sıramda da yine ilk ilmeğimi örmeden alıp gördüklerimi öreceğim. Bakın buradaki düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. İlk ilmeğimle birlikte arkadaşlar 7 tane ilmeğim var burada. 2, 4, 6, 7. Düzlerin üzerine düz geldi. Şimdi yine tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. 2 tersimi 2 ters olarak ördüm. 2 düz, 2 ters. Bu şekilde sona yakın bir yere kadar 3. sıramızı örelim. Sona yakın bir yere kadar arkadaşlar yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak ördüm. En son 2 düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Yani aslında her sıramızda düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. 2 tane tersim var. 2 ters olarak örüyorum. Buradaki ilmeklerim de düz. Sadece arkadaşlar bu ipli kısma geldiğinizde son ilmeği ters örgü olarak öreceksiniz. Onun dışında ilmeklerinizi gördüğünüz şekilde öreceksiniz. 2 tane tersimden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi düz ördüm. 7. ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 sıramızı tamamladık. Her 3 sırada bir ilmeklerimizin üzerine ters işlem yapacağız arkadaşlar. Bu bir ipli kısma denk gelecek. Bir bu tarafa denk gelecek. Fark etmez. Ne taraftaysanız ilmeklerinizin tam tersi işlem yapacaksınız. Kaç sıra ördüğünüzde buradan takip edebilirsiniz. Bakın ters örgülere 1, 2, 3 diş. Şimdi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 3 sıramı tamamladığım için ters örgülerimin üzerine düz öreceğim. Bakın terslerimin üzerine düz ördüm. Şimdi bakın arkadaşlar buradaki 2 tane düz ilmeği de buraya ekleyeceğiz. Her 3 turumuzda bu kenardaki ilmek sayısı 2 artacak. Bakın burada düze başladık. Buradaki ilmeklerimiz de düz. Otomatikman onları da düz olarak örüyoruz. Arka tarafta da bu ilmekleri ters örüyoruz. Buradaki ilmek sayımız artmış oluyor.
Bir sonraki bu tarafın değişim işleminde terse denk gelecek ve buradaki tersleri alacağız. Yine artmış olacak. Bu bazen başta bazen sonda olacak arkadaşlar. 3 sırada bir yapacağımız için işlemi. Şimdi bu birinci sıramız, yine tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Sona yakın bir yere kadar örelim. Sona yakın bir yere kadar düzlerimi düz, terslerimi ters olarak ördüm. 3 sıramızı tamamladık ve birinci kurulumumuza geçmiştik arkadaşlar. Birinci kurulumumuzun birinci sırasında ne yapıyorduk? Sıra başındaki ve sıra sonundaki ilmeklerimizin şeklini değiştiriyorduk. Altta ters olduğu için ne yaptık? Üstüne düz örmüştük. Sıra sonunda da aynı işlemi yapıyoruz. 2 düzümü örüyorum yine. Bakın 2 tersimden sonra 2 düzüm var. 2 düz olarak örüyorum. Buradaki ters ilmeklerimi düze çevireceğim. Bakın bu ilmeklerimi sıra başında olduğu gibi düz örgü olarak örüyorum. Son ilmeğim arkadaşlar ters örgü öreceğim. İlmek toplayacağımız için kenarlardan, o yüzden bu şekilde bitiriyorum. Buraları da düz örebilirsiniz, fark etmez. Çeviriyorum. Birinci sıramızı tamamladık. Şimdi bu bizim ikinci sıramız. İkinci ve üçüncü sıralarımızda arkadaşlar farklı hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece birinci sıralarımızda kurulumumuzu yapıyoruz. İkinci ve üçüncü sıralarımızda ne görüyorsak onları örüyoruz. Bakın buradaki ters ilmek sayımız arttı. Ne yapıyoruz? Ters gördüklerimizi ters olarak öreceğiz. Düz gördüklerimizi de düz olarak öreceğiz. Ters ilmeklerimi ördüm. Bakın kaç tane ilmeğim var burada. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim var. 9'u da ters olarak ördüm. Devam ediyorum şimdi. 2 tane düzüm var. 2 düz olarak ördüm. 2 tersim var. 2 ters. Bu şekilde arkadaşlar sona yakın bir yere kadar ikinci sıramızı örelim. İkinci sıramı sona yakın bir yere kadar ördüm. Yine arkadaşlar bakın düzleri düz, tersleri ters olarak ördüm. Yani hem ön yüzde hem arka yüzde düzler düz, tersler ters olarak örülecek. Bakın burada 2 tane düz ilmeğim var. 2 tane düz olarak ördüm 2 tersten sonra. Buradaki ilmeklerimin de tamamı ters arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 ilmeğimi ters olarak ördüm ve ikinci sıramı tamamladım. Şimdi üçüncü sıramızdayız. Bu bizim yeni kurulum yapmak için son sıramız arkadaşlar. 3 tane sırayı tamamladıktan sonra yeni kurulum yapacaksınız. Bir önceki kurulumumuzu bu yüzde yapmıştık hatırlarsanız. Bu üçüncü sıramız olacağı için diğer kurulumumuzu diğer tarafta yapacağız. İkinci ve üçüncü sıralarımızda arkadaşlar düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Şimdi buradaki ilmeklerim düz. 2, 4, 6, 8, 9 tane ilmeğim var. İlkini örmeden aldım. 8 ilmeğim düz olarak ördüm. Ve tersleri ters, düzleri düz olarak örüp üçüncü sıramı da tamamlayacağım. Yine burayı da sona yakın bir yere kadar örelim. Üçüncü sıramı sıra sonuna kadar aynı işlemleri tekrarlayarak ördüm. Bakın arkadaşlar sıra sonundaki ilmeklerim düz. 2 tane tersimden sonra bu ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düzümü ördüm. Son ilmeğimi ters olarak örüyorum. Son sıramızı yani üçüncü sıramızı tamamladık. Oldukça kolay arkadaşlar. Bir kez daha göstereceğim. Aynı şekilde devam edeceğiz. Her 3 sırada bir bu sıra başındaki ve sıra sonundaki ilmekleri çevireceğiz. Nasıl çevireceğiz? Tersse düz öreceğiz. Düzse ters öreceğiz. Bu bazen bu tarafa denk gelecek ipsiz kısma. Bazen ipli kısma denk gelecek 3 sırada bir olduğu için. 3 sıramızı tamamladığımızda birinci sıramızda sadece arkadaşlar ilmeklerimiz tersse düz öreceğiz. Düzse ters öreceğiz. İkinci ve üçüncü sıramızda düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Daha sonra 3 sırayı tamamladıktan sonra birinci sırada tekrar düzse ters öreceğiz üstünü. Terse düz öreceğiz. Yine buralar komple arkadaşlar düzler düz, tersler ters olarak devam edecek.
Şimdi birinci sıramda ilmeklerimi yine çevireceğim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Buradaki 3 sıram ters olduğu için ne yapıyorum? Üzerine düz örgü olarak devam ediyorum. Her 3 sırada da arkadaşlar bu kenarlardan 2 tane ilmek buraya dahil etmiş oluyoruz. Şimdi bakın ben buradaki terslerimin üzerine düz ördüm. Otomatikman buradaki 2 tane ilmeğim düz. Ne yapıyorum? Onu da dahil ediyorum. Artık arkadaki ters örgü sıramız arttı arkadaşlar. Şimdi yine tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğim. Sona yakın bir yere kadar örelim. Birinci sıramı sıra sonuna yakın bir yere kadar aynı şekilde ördüm. Birinci sıramızda yani kurulum sıramızda arkadaşlar sıra sonundaki ilmeklerimizi de çevirmeyi unutmayalım. 2 tane düzümü ördüm. Yine tersimi ters, düzümü düz olarak örüyorum. 2 ters ördüm. 2 tane düzüm var. Buradaki ilmeklerimin tamamı da ters örgü. Ne yapıyorum? Birinci sıramda yani kurulum sıramda olduğum için bu ters ilmeklerimin üzerine düz örgü olarak devam ediyorum. Sadece son ilmeğimi ters örgü olarak örüyorum. Birinci sıramızın çevirme işlemini yaptık. Artık ikinci ve üçüncü sıramızda arkadaşlar ne görüyorsak onu öreceğiz. İkinci sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki ilmeklerim ters. Ters olan ilmeklerimi ters öreceğim. Düz olan ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Kaç tane tersimiz olmuş? İlk ilmeği örmeden aldık. Bununla birlikte 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane ilmeğimiz var arkadaşlar bu tarafta. Artık devam ediyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak öreceğiz. İkinci ve üçüncü sıralarda arkadaşlar baştaki ilmekler de olduğu gibi örülecek. Şimdi ikinci sıramız sona yakın bir yere kadar örelim. İkinci sıramı sona yakın bir yere kadar aynı şekilde ördüm. Yine arkadaşlar bakın terslerimi ters, düzlerimi düz olarak örüyorum. Bu 2 tane düzümden sonra bakın ilmeklerimi ters olarak öreceğim. 3 tane tersimi ördüm. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane tersim vardı. 11 ters olarak ördüm. Gördüğünüz gibi ikinci sıramızda çevirme işlemi yapmadık arkadaşlar. Birinci sıramızda kurulumumuzu yaptık ve çevirmemizi. İkinci sıramızda düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak ördük. Üçüncü sıramızda da aynı şekilde düzlerimizi düz, terslerimizi ters olarak örüp bu sıramızı tamamladığımızda tekrar arkadaşlar çevirme işlemini yapacağız. Şimdi bakın ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerim düz. Ne yapıyorum? Üçüncü sıramda olduğum için yine düzlerimi düz, terslerimi ters olarak öreceğim. Bakın düz ilmeklerimi düz olarak ördüm. Terslerimi ters, düzlerimi düz örerek sona yakın bir yere kadar geleceğim. Üçüncü sıramı sona yakın bir yere kadar aynı şekilde ördüm. Aynı şekilde yine devam ediyorum. Terslerimi ters örüyorum. 2 tersimi ördüm. Bakın buradaki ilmeklerimin tamamı düz. Ne yapıyorum? Bunları da düz olarak örüyorum. Sadece son ilmeğimi ters olarak öreceğim. Evet. Evet arkadaşlar, üçüncü sıramızı tamamladık. Artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. 3 sırayı tamamladıktan sonra birinci sırada terslerimizin üzerine düz olarak devam edeceğiz. Bakın arkadaşlar, buradaki terslerin üzerine düz öreceksiniz. Bu terslerin tamamı bitene kadar bütün tersleri öreceksiniz burada düz olarak. Düz ördüğünüz için bakın buradaki 2 tane ilmek de düz. Bu da otomatikman dahil olmuş olacak buraya.
Hem sıra başından hem sıra sonundan. Yine bu tarafta da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde bu kenardaki ilmekler buralara dahil ola ola 2 tane ilmek kalana kadar arkadaşlar artık eklemelerimizi yapmaya 3 sırada bir devam edeceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ortada 2 tane düz ilmeğim kalana kadar eklemelerimi yaparak aynı şekilde ördüm. Her model kurulum arkadaşlar ters ilmeğin üzerine denk geldi. Yani her kurulumda tersin üzerine düz ördüm. O şekilde düşünün. Şimdi arkadaşlar birleştirme işlemimizi yapacağız. Herkesin bir dikiş yöntemi var arkadaşlar. İstediğiniz yöntemle dikebilirsiniz. Ben dikişsiz bir birleştirme yapacağım. Eğer bu şekilde bir birleştirme yapmak isterseniz videonun açıklamalar bölümüne dikişsiz örgü birleştirme adlı videomu ekleyeceğim. Bir tulum üzerinde göstermiştim ben. Aynı yöntemle arkadaşlar kapatma işlemlerimi, birleştirme işlemlerimi yapıyorum. Yani oradaki ilmeklerin düz örgü olması ya da ters örgü olması önemli değil. O yöntemle arkadaşlar tüm birleştirmelerimi yapıyorum. Dilerseniz o videomdan da faydalanabilirsiniz. Eğer o şekilde kapatmak zor gelirse sizlere ilmeklerinizi ikişer ikişer alarak kesin. Daha sonra iç taraftan karşılıklı tığla birleştirebilirsiniz ya da iğne yardımıyla dikebilirsiniz. Zaten burası arkadaşlar şapkanın arka tarafı. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Birleştirme işlemimi tamamladım. Şimdi arkadaşlar 25-30 santimetre uzunluğunda kordon bağcık öreceğiz. Daha önce birçok kez göstermiştim ama bilmeyen arkadaşlarımız için tekrar göstereyim. Şişime 3 tane ilmek atıyorum. Bakın şişimin iki ucu da açık. Bu şekilde bir şişiniz yoksa arkadaşlar, normalse şişleriniz, onunla da göstereceğim. Yani illa iki ucu açık şişinizin olmasına gerek yok. Şimdi bakın ilmeklerim buradaydı. Ne yapıyorum? Uca kaydırıyorum. İpim son ilmeğimin arkasında. Bu sizi yanıltmasın. Bu şekilde olacak. Şimdi bu 3 ilmeğimi düz örgü olarak örüyorum. Tekrar şişimin ucuna kaydırıyorum. Hep aynı işlemi tekrarlayacağım arkadaşlar. 3 tane ilmeğimi düz örüyorum. Şişimi kaydırıp bakın son ilmeğimin arkasında ipim. Bu şekilde olacak. Tekrar bakın 3 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. Aynı işlemi tekrarlayarak devam edeceğiz. Diğer yöntemi de göstereyim. Farz edelim bunlar normal şiş arkadaşlar. Klasik ilmek atma yöntemiyle 3 tane ilmek atıyoruz. Arka yüzü çeviriyoruz. Sonuç aynı arkadaşlar. İlla iki ucu açık şişinizin olmasına gerek yok. Bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi bu ördüğüm ilmeklerimi diğer şişime alıyorum. Bakın ip arkadaşlar son ilmeğimin arkasında yine. Diğer yöntemde olduğu gibi yine bu 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar ilmeklerimi diğer şişime alıp düz olarak örüyorum. Normal şişle de arkadaşlar kordon bağcığınızı bu şekilde yapacaksınız. Şimdi arkadaşlar ilmek toplayacağız. Bu düz örgülerin olduğu yerden değil, ters örgülerin olduğu yerden başlayacağız. Buradan başlayacağız. Başlangıç ipimizin olduğu yere kadar ilmeklerimizi toplayacağız. Sıra sonundaki ilmeklerimi ters olarak örmüştüm hatırlarsanız. O ilmekler arkadaşlar, buradaki ilmekler bakın düz olarak görünüyor. Sırf bu işlemi yaparken zorlanmadan bu ilmekleri toplayabilmek için yapmıştım bu işlemi. Ve şu an zorlanmadan ilmeklerimi toplayacağım. Bakın bana bakan kanatlarından giriyorum. Ve ilmeklerimi şişimin üzerine topluyorum. Bu şekilde arkadaşlar ipimizin bulunduğu yere kadar ilmeklerimizi toplayalım. Başlangıç ipimin bulunduğu yere kadar ilmeklerimi topladım. Şimdi arkadaşlar kordon bağcığımızla birleştireceğiz. Bakın en son düz olarak ördüm. Kaydırmadım. Birazdan kaydıracağız. Ördüğümüz şekliyle burada kordonumuz. Buradan arkadaşlar ilk ilmeği
düz olarak örüyoruz. Şimdi ilmeklerimizi bu şekilde diğer şişimize alıp tekrar düz olarak örüyoruz. 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. ve 4. ilmeğimi birlikte alarak düz örgüyle kesiyorum. Bir tane şişimden düz örüyorum. Bu ilmeklerimi tekrar şişime alıyorum. Yine aynı şekilde 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. ve 4. ilmeğimi de birlikte alarak düz örgüyle kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Bu 4 ilmeği yine şişime kaydırıp 2 tanesini düz örüyorum. 3. ve 4. ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Ve buradan bir tane düz örüyorum. Tekrar 4 tane ilmeğim oldu şimdi. Diğer şişime alıyorum bunları. Aynı şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Şişimizdeki tüm ilmekler bitene kadar. Yine bakın 2 tane düzümü ördüm. 3. ve 4. ilmeğimi birlikte alarak kestim. Buradan bir tane düz örüp şişimden çıkardım. Bu 4 ilmeğimi tekrar bu taraftaki şişime alıyorum. Ve yine 2 ilmeğimi düz örüyorum. 3. ve 4. ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum ama yine göstereyim arkadaşlar. Bakın burada 3 tane ilmeğim var kesmemden sonra. Bir tane düz örüyorum. Bu 4 ilmeğimi diğer şişime aktarıp 2 tanesini düz örüyorum. 3. ve 4.'yü birlikte alarak kesiyorum. Ve şişimden bir tane düz örüp 4 tane ilmek olunca burası, bunları diğer şişime alıyorum. Arkadaşlar şişimizdeki ilmeklerimiz bitene kadar aynı şekilde kesimlerimizi yapalım. En son zaten şişimizde 3 tane kordon bağcığımıza ait ilmeğimiz kalacak. Şimdi oraya kadar tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şişimdeki ilmeklerim bitene kadar kesme işlemi yaptım. En son şişimde yine kordon bağcığıma ait 3 tane ilmeğim kaldı. Kaydırıyorum. Yine kordon bağcığımı örerek devam edeceğim arkadaşlar. Diğeriyle aynı uzunluğa gelene kadar bağcığımızı öreceğiz. Bakın aynı şekilde örüyorum. 3 tane ilmeğimi düz ördüm. Şişimi kaydırıyorum. Ve yine düz olarak örüyorum. Kordon bağcığımızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, kordon bağcığımı tamamladım. Şapkam son haliyle hazır. Yapacak arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.